Kohila. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyi abi. Nasıl başlayayım abi? Nasıl gireyim? Merhaba, ne yapıyoruz diye başla. Merhaba. Şu anda Kohila'ya geldik. Nereye geldik? Kohila. Evet. Burası Tallinn'e bir 80 kilometre uzaklıkta bir yer. Evet. Büyük bir yer mi, küçük bir yer mi? Küçük bir yer aslında. Nüfus olarak 2500-3000 civarı. Adın ne? Adım Hürkan. 23 yaşındayım. Buraya 6 ay önce geldim. Sessiz, sakin bir yer. YouTube'dan tanıştık aslında abiyle. Ben YouTube videosunu gördüm. Ondan sonra yorum yazdım bu şekilde. Merhaba diye Kohila'dan. Hı hı. Görüşmek istersen görüşürüm diye abi. Hı hı. Tren garından aldım. Şu anda kendi evime doğru gidiyoruz. Evet. Peki bugün nasıl hissediyorsun? Moralin falan? Bugün gayet enerjiyim, gayet iyiyim. Sabah 9'da kalktım, kahvaltımı yaptım. Hı. Ne yedin? Yumurta, Yumurta kaç tane? 3 tane. Burada çalışıyorum ben. Haftanın 2 günü. Genelde şu anda kapalı bu koronadan dolayı. Hı hı. 10 ile 20 yaş arası çocuklar genelde Tamam. buraya geliyor. Hadi gidelim. Aktivite yapıyoruz. Şu anda kapalı ama içeride temizlik yapıyoruz. Ben birini gördüm. Temizlikçi mi? Yok yok, genelde oranın çalışanları, yerli lokal çalışanlar var. Sarışın bir kız var bak. Evet. Gel gel diyor. Yardım et diyor. Hey, How are you? good. We are painting the big room right now. What you doing? Nothing. And this my friend is coming Hello. from Tallinn, and we travel in the now walk around in the Kohila, and he just making the videos Yes. for YouTube. Yes. What can you tell me about your friend? Fro- About him. About her. Yes. Okay. Hirkan is a very good person to work with youngsters Okay. and children. Mm-hmm. And? What do you like about him most? Most. Yes. His beard. No? No. I think that he has a lot of good ideas. Oh, ideas. Şurası dini lise Dini lise, İmam Hatip mi? gibi. Şu ne demek? Ram Tuk kütüphane. Çok güzel kütüphanesi var aslında. Ha. Ahıra benziyor. Evet. Kaç yaşında çocuklarla uğraşıyorsun? O gittiğim yerde ben çocukları seviyorum aslında ya. Çocuklar 3 ile 6 yaş arası oluyor genelde orada. Estonca konuşuyorlar zaten çocuklar. Evet. Genelde Rusça da konuşuyorlar. Hı hı. Bir de çok basit kelimeler konuştukları için aslında hani Estonca mesela öğrenmek istiyordum ben geldiğimde. Burada çok yardımcı oldu bana bu Hı. çocuklar. Çocuklarla konuşmam. Şurası ne? Neresi? Yıkık bir ev ya, bilmiyorum ya. İmam Hatip bayağı güzelmiş ya. Bayağı Karın- iyi burası. Karın rengine de uymuş ya, çok güzel olmuş. Bayağı iyi. Bir de şey anlamıyorum ben. Genelde şey yapmıyorlar ya. Hiç ne denir ona? Restorasyon. Restorasyon. Bu tarafta değil de diğer tarafta hatta şey yapıyorlar. Açıyorlardı, balık tutuyorlardı. Burası ne? Kağıt fabrikası mı? Evet. Zaten altında da yazıyor Paper Fabrik diye. Ha. Girmek yasak mı? Hiç daha önce girmedim. Bunun zaten burası eski, buranın bir arkası var. Ha. Şuradan geçecek orası. Orada devam ediyordu. Eski bir yapı. Kağıt fabrikası. Evet.
Gürkan'ın sokağına geldik. Çok soğuk, kulaklarımız titriyor. Öğretmen lojmanlarına benziyor. Benim karşı apartmanımda öğretmen oturuyor zaten. Oh ne güzel. Sauna gibi. Açık mıymış? Ev biraz küçük. Burada da ben şey olduğum için mesela eve kira parası falan vermiyorum. Kira vermiyor musun? Kira vermiyorum. Ev çok güzel bence. Gerçekten ciddi söylüyorum. Öğrenci evi yani. Evet. İyi bir telefonun varsa onunla çekersin. İşte iPhone X var abi. Yeter. Bir de videolar... Hayvan ne acaba şurada? Hı? Bir tane hayvan gidiyor. Tilki gibi bir kedi mi? Olabilir. Tilki de olabilir. Günaydın. Günaydın. Kaç saat? 2 galiba. Evet. Bahadır ben. Aslında Arkadaşız. Belli oluyor mu? ben de kim bu yabancı diyordum evde. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? EVS gönüllüsüyüm burada. Evet. EVS ne? EVS European Solitary Corp diye geçiyor. Avrupa Gönüllülük Hizmetleri. Elindeki ne? Kuşburnu. Kuşburnu mu? Evet. Vay be, 90'lardan gelen birisi. Kuşburnuna nasıl alıştın? Biz de içiyorduk canım. Ailece mi? Ailece. Hmm. Kendim. Kahve kültürü bilirsin. 101 Evet. yanında kuşburnu falan olur. Oradan Oralet gel. var mı? Oralet yok. Oralet aradım ama bulamadım. Aa. Kuşburnuyla yetiniyorum şimdilik. Adın ne? Aslıhan. Aslıhan. İstanbul'dan mı geldin? Evet, İstanbul. Kadıköy. Kadıköy'den gidiyorsun. Kaç yaşındasın? 25. 25 yaşındasın. Estonya'nın bir köyüne geldin şu anda. Evet, Kohila'dayız şu an. Kohilya'da geldin. Ama geldin gidiyorsun. Bitti artık. 1 senem doldu. Hı hı. Şurada sayılı Hadi ya, 15 burada gün- bir senen mi geçti? 1 senem Nerede geçti. bir senen geçti, göster bakayım. Tam olarak şurada. Bu manzaraya baktın her gün. Aynen öyle. Karda kuşburnu keyfi. Siz neredesiniz? Ben aslen Çanakkale'liyim. Çanakkale. Evet. Benim ama karışık yani memleket tam olarak söyle sadece lafta benim memleket. Hiç Ben gitmedin. gittim fakat çok gezdik biz. O Hmm. yüzden Çanakkale'de hiç Memur mu? yaşamadım. Evet. Tamam. Öğretmen, asker. Asker. İkisi de mevcut. Anne de öğretmen. Ha, benim de babam öğretmen. Ben de aynı şekilde çok fazla gezdiğim için hiç güzel bir şey olmadığını biliyorum. Aynen öyle. Bilmiyorum ben alışmıştım en azından. Yok ya, normal toprak bence. Şu şey yer abi, şurası ya. Taklık gibi değil mi orası? Aynen orası. Bunlar ne izleri? Ayak var mı? Köpek mi acaba? Tilki mi yoksa? Nasıl bir ayak bu ya? Şuradan kahve alabilir aslında. Tamam. Açık mı? Bakalım abi. Where are you from? Rapla. What? Rapla. Ropla. Ah. And how old are you? 20? Neligenvis. 34. Ah, also I am 34. Yes. Do you like coffee? Do you like tea?
Do you like vodka? No. Do you like wine? No. No alcohol? No. Do you like smoking? Ah, I smoke. you smoke? Which one? Ah, that's your favorite. Zaten biliyorsun Estonlar pek fazla dini inanca sahip insanlar Evet. değiller. Kız yolunu değiştirdi. Tere. Hello. Tanıyor musun? Yo. Niye Bu her da böyle gördüğünde ama. selam veriyorsun? Bu da böyle ama birazcık. Hani Avrupa'ya geldim diye herkese selam hayır, vereceğim. hayır, Koyla içi birazcık böyle. İnsanlar tamam soğuklar ama hani gördüğünde bir gülümseme Tabii. var, o var. Buradaki evler çok güzelmiş ya. Kiraları falan da çok ucuz burada. Ne kadar? Benim kaldığım evin kirası 250. Buranın maksimum Çok güzel ya. 300 Köpecikler. 350. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Sığınak evet. sığınak bulduk. Evet. Ciddiyim bu arada. Tık tık yap abi belki şey olur. Merhaba. Estonca, Uğur ne diyordu ya? Estonca bir şeyler söyle. Uğur Dündar kapıyı çalıp bir şey diyordu ya oğlum dövmeden önce. İzledin mi onu? Seni hatırlamıyorum. Beyefendi. Estonca konuş abi. Estonca. Tere. Open please. I have some questions. Tere. Ördekleri gördüm. Ördekleri. Yem diye geliyorlar. Ciddiyim bu arada. Tamam ben de vereceğim yemek işte. Yandan. Yeah. Ya yazık ama abi ya. Tamam. Hani hayvan hakları? Sandviç var ondan vereceğim de. Hani hayvan hakları? Gelin şaka yapmıştım ilk başta. Alın. Aldı kaçıyor bak. Öbürüne de vereyim mi? Biz Daha ne yapalım? Biz daha ne yapalım Türk arkadaşlar? misafirperver. Burada kaç tane arkadaşın var? Burada Çok muhabbet ettiğin böyle dertlerini falan anlattın. dertlerim falan anlattığım çok yakın bir öğretmen var burada. Çok fazla yere gittik onunla beraber. Kız Yaşı mı? da- evet. Yaşı da benden birazcık yüksek. Kaç yaşında? Senin ne yaşın? Mesela Yani kafan bir şey bozulsa gidip Evet, anlatabiliyorsun. Evet, öyle bir insan var. O yüzden çok mutluyum birazcık da. Bu konuda öyle bir insan olduğu için. O olmasaydı mesela burada ben bayağı sıkılırdım burada ya. Hı. Bayağı sıkılırdım. Şey söyleyeceğim ben. Irkçılığa hiç uğradın mı burada? Hissettiğin oldu mu? Yok. Hiç mi? Peki yürürken ya da başka bir yerdeyken gözlerinin hani sana milletin gözlerinin sana bakıldığını hissettim yani. Ya ben de o şöyle oluyor. Mesela biri bana baktığında ben daha da ona bakıyorum. Gözlerim şöyle iyice bakıyorum. Gözlerini kaçırıyorlar. O yüzden pek olmadı yani. Pek olmadı. Sen ne yapıyorsun? Onlar öyle bakınca ben bakmıyorum ya. Ha işte yanlış yapıyorsun. Bakmak mı lazım? Evet. O zaman gözlerini kaçırıyorlar ve Hı hı. sen yenmiş oluyorsun. Irkçılığı mı yenmiş oluyorsun? Evet. Irkçılığı böyle yeneceğiz. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum böyle. Niye daldın uzaklara? Hiç öyle genel olarak düşünüyorum ya. Niye geldim lan ben buraya? Yok Çocuk ya, ne ondan kadar değil. Sıkıcı ya. Pişman mısın abi geldiğine? Evet tabii, niye soruyorsun ki? Niye pişman oldun ki? Bilmem. Çok güzel bence. Çok fazla eğlenceli bir insan değilimdir çünkü. Çok eğlenceli bir insan değilsin. Bence. Sence. Kim söyledi bunu? Kendim söylüyorum işte. Daha önce kimse söyledi mi sana? Yo demedim. Bence eğlenceli bir insansın. Gerçekten mi? Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Sürekli gelene kadar paso espriler, şakalar. Değil mi? Bayağı güldük yani. Güldük canım, çok kötü. En azından ben güldüm. Ben de eğlendim. Niye böyle kafanda hep negatif düşünceler geliyor? Çünkü şey oluyor ya, negatif düşünceler oluyor ama insanlar söyleyemiyor ya genelde. Ama sen düşünüyorsun bunu mesela. Karşıdaki böyle düşünüyordur diye düşünüyorsun. Evet. Hmm, Düşünmüyor musun negatif hiç? hayır. Hiç. Düşünüyorum. Ama genelde kendi hakkımda negatif düşünüyorum. Mesela ne diyeyim?
Bir boku beceremem. Konuşamıyorum. Bir boku beceremedim falan diyorum. Sınavına da çalışamadın, hiçbir şey yapmadın. Ha, o şekilde. Kaç yaşına geldin daha hiçbir şey beceremedin falan diyorum. İşte bu da birazcık şey ya. O da kötü abi, bir şey tabu tabii. yani. Niye bir şeyler becermek zorundasın ki? Niye bir şeyler başarmak zorundasın? Çalıştığım yerdeki kızla da ben konuşmuştum işte. Hafta sonları ne yapıyorsun? Marangozluk yapıyorum demişti. Hani ben hiç hatırlamıyorum ki işte bir insanla Türkiye'de konuştuğun zaman işte hafta sonları ne yapıyorsun? İşte marangozluk yapıyorum kendi çapımda. Evet. Hobim. Yani hobin var mı mesela abi senin? Hobim Bu video çekmek dışında. StarCraft. Hayatım benim iki şeyden oluşuyor. Fiziksel güç ya da herhangi bir hareketlilik. Müzik gösteren yazıyorum. bir video. Müzik Şarkı yazıyorum evet. Kendi Davul çapında. çalıyorum evet. Davul çalıyorum. Sorunum hobim olması değil, benim sorunum ana yaptığım iş olmaması. Ha, ana yaptığın bir iş yok. İhracat satışta çalışıyordum ama ben onu kendi kariyerim olarak pek göremiyorum. Finans okuyorum ama onda da çalışmadım. Tecrübem yok o konuda şu anda. Onu da ana şeyim olarak göremiyorum. Birazcık kendimi görüyorum sende bu konuda. Kaygılarım ve korkularım var o konuda. Ne yapacağım acaba, olabilecek mi bir şeyler? Ama işte sonra şey diyorum. Ya herkes yapıyor, herkes bir şekilde tutunuyor. Evet. Hani biz de bir şekilde tutunacağız. Evet. Aynen. Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz.